Merhabalar, Beraber Örelim mi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel kesenin yapımını anlatacağım. Oldukça şirin bir kese yapımı oldu. Çocuklarınız çok sevecek. İstediğiniz şekilde keseyi kullanabilirsiniz. İster para koyumunda, ister takı koyumunda, ister telefon koyumunda kullanabileceğiniz güzel bir kese çalışması. Kesemizin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Şöyle arka yüzdeki görünümü bu şekilde. Şöyle içerisi de bu şekilde. Şöyle ağız kısmını büzdüğünüzde üst kısmı kapanıyor. Dediğim gibi güzel bir kese çalışması. Şöyle sizlere ölçüsünü vereyim. Şöyle yüksekliği 11,5 santim 12 santime yakın. Şöyle genişliği ise şöyle 9,5 santim 10 santime yakın, yani 9,5 santim genişliğinde. Ben kesem için koton ip kullandım. 3 milim tığla beraber kesemi ördüm. Şöyle gözleri için boncuk kullandım. Sizler de elinizde ne varsa düğme, boncuk kullanabilirsiniz. İsterseniz siyah telle beraber de göz yapabilirsiniz. Şirin bir çalışma oldu. Şimdi kesemizin yapımına geçelim. Krem rengi ipimi aldım. Şöyle 3 milimde tığımı aldım. 17 tane zincir çekeceğim. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane zincirimi çektim. Burada şöyle parmağımla tutuyorum. Sonrasında 1, 2, 3 tane daha zincir çektim. Tığımın başına tel aldım. O tutmuş olduğum 17. zincirin içerisine batıyorum. Tel alıp geri geldim. 2 de çıkıyorum. Yani burada ikili trabzan yapmış oldum. Şimdi her bir zincirin içerisine batarak buralara ikili trabzan yapıyorum. Şöyle her bir zincirin içerisinden ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Sıra sonuna kadar ikili trabzan yaparak geldim. Şurada başta 3 tane zincir çekmiştik. Onu saydığımda onunla beraber 18 tane ikili trabzanım oldu. Sonra geldiğimde şu 18. trabzanı yapmış olduğum zincirin içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani aynı noktaya 2 tane daha trabzan yapıyorum. Burası köşe dönüşü olduğu için buraya fazladan trabzan yapmış oldum. Yani aynı zincirin içerisinde 3 tane trabzanım oldu. Köşeyi dönüyorum. Hemen bir sonraki zincirin içerisine batıyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Şuradaki telimi de şu şekilde tutuyorum ki bu şekilde trabzanlarımı yapacağım. Bu telimi de buradan kaybetmiş olacağım. Hemen bir sonraki zincirin içerisine ikili trabzanımı yaptım. Tekrardan bir sonraki zincirin içerisine ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar trabzanlarımı yapıyorum. Şöyle köşeyi de dönmüş olduk. Sıra sonuna kadar trabzanlarımı yapayım. Sona kadar trabzanlarımı yaparak geldim. Şurada son zincirimin içerisine trabzanımı yaptım. Buraya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Buradaki köşemizi de dönmüş oluyoruz. Şurada zincir çekmiştik başlangıçta 3 tane, onun hemen tepesine batıyorum. Telsiz olarak batıyorum. Kaydırma yöntemiyle burayı birleştireceğim. Şöyle kaydırma yöntemiyle ipim bölünüyor. O yüzden burayı tekrardan telsiz olarak zincirimin üstüne battım. Şöyle kaydırma yöntemiyle burayı birleştirmiş oldum. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çektim.
tel aldım. Hemen dibine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen sonraki trabzanın üzerine ikili trabzan yapıyorum. Hemen sonraki trabzanın üstüne ikili trabzan yapıyorum. Artık köşelerde arttırma falan yapmayacağız. Trabzanların üzerine trabzan yapacağız. Bu şekilde örüyoruz. Şöyle içeriye kırılıyor ama burası dış yüzü değil. Dış yüzü burası. Yani şu şekilde yapacağız. Şu şekilde olacak kesemiz. Örerken böyle içeriye kıvrılıyor. Onu dikkate almayın. Biraz ilerledikten sonra normale dönecek. Şöyle ikili trabzanlarımı şurayı dönüp şuraya kadar yapayım. Trabzanlarımı yaparak başlamış olduğum noktaya geldim. Burada zincir çekmiştik köşede. Hemen yine tepesine batıyorum. Telsiz olarak tel alıp geri geliyorum. Kaydırma yöntemiyle burayı birleştiriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tel alıyorum. Hemen dibine batıyorum. Buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde sıralarımızı ilerleteceğiz. Hemen bir sonraki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Şimdi 2 tane trabzan sırası örmüş olduk. Şöyle 12 tane trabzan sırası ördüm ben. Şöyle arka taraftan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane trabzan sırası ördüm. Yine bunda da 12 tane trabzan sırası öreceğim. Sıralarımızı bu şekilde tamamlayalım. Trabzan sıralarımı ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane trabzan sıramı ördüm. Şurada sona geldim. Burada hemen şu kenara batıyorum. Tel alıyorum. Kaydırma yöntemiyle burayı birleştiriyorum. Şöyle bir tane veya iki tane zincir çekiyorum. İpimi burada biraz uzunca kesiyorum. Hangi tarafı ön yüze gelmesini isterseniz o şekilde ayarlayın. Ben şu şekilde ön yüze gelmesini istiyorum. Şimdi şu kenar kısmını kahverengi ile beraber döneceğiz. Şöyle kahverengi telimi aldım. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle arka kısımdan başlayacağım. Şöyle biraz şu kısımdan başlayacağım ki birleşimim ön yüzde görünmemesi için. Şöyle buraya ipimi sabitledim. Bir iki tane zincir çekiyorum. Telsiz olarak batıyorum. Hemen şu yandaki boşluğa telsiz olarak batıyorum. Yine araya bir iki tane zincir çekiyorum. Hemen şuradan atlıyorum. Şuradaki boşluğa batıyorum. Bir iki tane zincir çektim. Bir trabzan atlayıp ikincisine batıyorum. Bu telimi de bu şekilde ilerletiyorum ki burada bu şekilde kaybolsun. 2 tane zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayıp ikincisinin tepesine batıyorum. Bu şekilde etrafını dönelim. Şu kısmını tamamladım. Böylece kesemizin zeminini oluşturmuş olduk. Şimdi ayıcık yapımına geçeceğiz. Şu ayıcığı yapacağız. Bunun için kahverengi ip kullanacağım. Şöyle kahverengi ipimi alıyorum. Yine 3 milim tığımı da alıyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir çektim. Sonrasında 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımın başına doluyorum. Hemen şu tutmuş olduğum 8. zincire batıyorum.
tel alıp geri geldim. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Tekrardan tığın başına tel aldım. Aynı noktaya batıyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzan aynı noktaya yapmış oldum. Sonrasında her bir zincirin içerisine batarak ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane de trabzan yaptım. Şimdi bu 7. yapmış olduğum trabzanın içerisine yine trabzanlar yapacağım. Yine aynı zincirin içerisine 1 2 3 4 ve 5 tane trabzan yaptım. Yani 7. şurada en son 7. yapmış olduğumuz trabzanla beraber buraya 6 tane trabzan yapmış olduk. 2, 4, 6 tane trabzan yapmış olduk. Burası dönüş olduğu için buraya fazla trabzan yaptık. Bu kısımda da zincirle beraber 3 tane trabzanımız var. Şimdi tığımın başına telimi alıyorum. Yine trabzan yaparak sıramı ilerletiyorum. Hemen şuradaki bir sonraki zincirin içerisine batıyorum. Trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane trabzan yaptım. Çünkü 7. trabzanımız şuradaki 6 tanenin en sonuncu 7. trabzanımızdı. Buraya yani 7 tane trabzan yapmış olduk. Şimdi sonraki trabzanımı bir sonra da şurada 2 tane trabzan peş peşe yapmıştık. Yine aynı o zincirin içerisine trabzan yapıyorum. 1 2 buraya yine 3 tane trabzan yaptım. 3 tane trabzan da diğer başlangıçta yapmıştık. 2 trabzan yapmıştık. Bir zincir çekmiştik. Onunla beraber 3 trabzan oldu. Şimdi burada zincirimin tepesine batıyorum. Tel alıyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Bu şekilde orta kısmını ayarladık. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımın tepesine ipimi alıyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Yine tel aldım. Aynı trabzanın içerisine ikili trabzan yapıyorum. Yani 2 tane trabzan aynı noktaya yapmış oldum. Bir sonraki trabzana geçiyorum. Yine oraya ikili trabzan yapıyorum. Yine aynı noktaya bir tane daha trabzan yapıyorum. Yani şöyle 2 trabzan 2 trabzan aynı noktaya yapmış oldum. Tekli yaparak devam ediyorum. Yani her bir trabzanın üzerine birer tane trabzan yaparak devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane trabzan yapmış oldum. 9. trabzanıma batıyorum. Buraya trabzan yaptım. Yine aynı noktaya bir tane daha trabzan yapıyorum. 2 tane trabzan aynı noktaya yapmış oldum. Bir sonraki trabzanına batıyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Yine aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum. 2 tane trabzan aynı noktaya yapmış oldum. Bir sonraki trabzanın tepesine yine 2 tane trabzan yapıyorum. Bir sonraki trabzana geçiyorum. Yine buraya ikili trabzan yapıyorum. Yani şurada 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzan, 2 tane yapmış oldum. Tekli olarak trabzanlarıma devam ediyorum.
trabzanlarımı yaptım. Şimdi burada iki tane yapmıştık. Yine ikili trabzan yapacağım. Hemen şöyle batıyorum. 2 tane trabzan aynı noktaya yapmış oldum. Bir sonraki trabzana da batıyorum. Yine 2 tane trabzan aynı noktaya yapmış oldum. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştirmiş oldum. Görünüşü bu şekilde. Şimdi ayıcımızın kulak kısmını yapacağız. Oraya kadar ipimi kaydıracağım. Hemen bir sonraki trabzan tepesine telsiz olarak batıyorum. İlmeğimin içerisine ipimi kaydırıyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane olarak ipimi kaydırdım. 1, 2 tane zincir çektim. Aynı trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane olarak trabzanlarımı yaptım. Telsiz olarak aynı noktaya batıyorum. İpimi aşağıya indirmiş oldum. Diğer kulağı yapacak olduğum yere kadar şöyle ipimi yine kaydırma yöntemiyle ilerletiyorum. Dört, 5, 6 ve 7 tane olarak ipimi kaydırdım. 8.'ye trabzanımı yani kulağımı yapacağım. 8.'ye de ipimi kaydırdım. 1, 2 tane zincir çektim. Aynı yere trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane olarak trabzanlarımı yaptım. Ters olarak aynı noktaya batıyorum. Yine kaydırma yöntemiyle ipimi aşağıya kaydırıyorum. 3 ve 4 tane olarak kaydırdım. İpimi arka kısımda iğne ile beraber arka kısma sabitleyeceğim. Bu şekilde ayıcığımızın görünüşü. Şimdi burun kısmını yapacağız. Bu şekilde tamamlamış oldum. Şöyle şu kenardan ipimi burada yok ettim. Şimdi ayıcığımızın burun kısmını yapacağız. Yani beyaz telle beraber burun kısmını yapacağım. Şöyle beyaz telimi alıyorum. Tığımı da aldım. Sihirli halka yaparak burun kısmını yapacağım. Şöyle sihirli halkamı yapıyorum. İçerisinden tığımı geçirdim. Tel aldım. Bir tane zincir çektim. Şimdi buraya trabzanlar yapacağım. 1, 2, 3 tane daha zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Şöyle buraya trabzanlar yaparak etrafını döneceğim. 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde trabzanlarımı yapayım. 12, 13 ve 14 tane olarak trabzanlarımı yaptım. Şöyle arkadaki ipimi çekiyorum. Şu orta kısım yok olsun. Zincir çekmiştik başta. Onun tepesine şöyle batıyorum. Kaydırma yöntemiyle buraya telimi sabitliyorum. Bu şekilde burun kısmını yapmış olduk. Bir tane zincir çekiyorum. Bunu arka kısımdan yürüteceğim. Şöyle arka kısımdan ipimi yürüteceğim. Şöyle burun kısmını da yapmış olduk. Siyah telle beraber şu şekilde yapacağız. Arka kısımda ipimi yok ettim. Şöyle iğneme siyah ipimi taktım. Şöyle çok kalın bir ip olmasın.
Ya da örgü ipinizi ikiye bölerek de yapabilirsiniz. Şöyle orta kısımdan iğnemi çıkartıyorum. Şöyle yana doğru ipimi getiriyorum. Tekrardan orta kısımdan geri çıkıyorum. Şöyle olmasını istediğim uzunlukta ayarlıyorum. Arka kısımdan şöyle uç noktadan çıkıyorum. Tekrardan şuradan geriye batıyorum. Buraya ipimi sabitlemiş oldum. Yine orta noktadan çıkıyorum. Diğer tarafa da aynı işlemi uygulayacağım. Yine orta noktadan geri çıkıyorum. Şöyle olmasını istediğim uzunluğu ayarlıyorum. Hemen o halkamın içerisinden iğnemi geçiriyorum. Buradan geri geçiyorum. Şimdi aynı işlemi aşağı yöne uygulayacağım. Orta noktadan çıktım. Yine orta noktadan geri gidiyorum. Olmasını istediğim uzunluğu ayarlıyorum. Şöyle arkadan çıkıyorum. Halkamın içerisinden girdim. Bu şekilde burun kısmını da yapmış olduk. Şöyle şuraya bunu dikeceğim. Şöyle 2 tane de düğmem var. Gözlerini de dikeceğim. Yine siyahla beraber, siyah iple beraber gözlerini buralara dikeceğim. Bunu da şöyle hayali ipim var. Hayali iple beraber bu burun kısmını da buraya dikeceğim. Dikimlerimi tamamlayayım. Şöyle gözlerle burun ve ağız kısmını sabitledim. Şimdi bunu şöyle kesemize sabitleyeceğiz. Yine ben hayal iple beraber bunu buraya sabitleyeceğim. Şöyle alttan bir iki tane trabzan sırası bırakacağım. Şöyle üçüncünün orta kısmından şöyle şu şekilde bu kısma bunu dikeceğim. Yine burada şu kısma bağcık yapacak olduğumuz için ara kısımda mesafe bırakıyorum. Yani iki trabzan da ara kısımda bırakmış olacağım. Bu şekilde ayıcığımı keseme dikeyim. Ayıcığı keseye diktim bu şekilde. Şöyle diktim, sabitlemiş oldum. Şimdi şuradaki bağcığımızı yapacağız. Bunun için tığımı alıyorum. Şöyle kahverengi ipimi de alıyorum. Bağcığımı kahverengi iple beraber yapacağım. Biraz zincir çekeceğim. Yeteri büyüklükte olana kadar zincirimi çekeceğim. ...90 tane zincir çektim ben. Şöyle ayarlayabilirsiniz bunu. İkiye katlayacağız. Şu şekilde ucu ucuna gelecek. Şu şekilde şuradan kesenize tuttuğunuzda şu kadar boşluk kalması yeterli. Bu uç kısmına zaten şöyle çiçekler yaptım. Bunları şu uç kısmına takacağız. Şimdi bunu burada keseceğim. Yine aynı şekilde bir bağcık daha öreceğim. Şöyle ipimi kestim. Yine aynısından bir bağcık daha öreceğim. 2 tane bağcığımı eşit şekilde ördüm. Şimdi bir taneyi şuradan başlayacağım. Şurada bir tane trabzanı bırakacağız. Şu ikinci trabzandan yerleştirmeye başlıyorum. Hemen şu kenardan bağcığımı trabzan arasına soktum. İkili ikili olarak bağcığımı buraya geçiriyorum. 2 tane bırakıyorum. Hemen aradaki boşluktan bağcığımı çıkartıyorum.
Bu şekilde şöyle etrafını buraya kadar döneceğim. Başladığım noktaya yine geleceğim. Bir tane bağcığımı geçirdim. Şu şekilde şöyle etrafını dönerek bağcığımı geçirdim. Şimdi diğer bağcığımı şuradan başlayıp yine aynı noktalardan şu şekilde geçireceğim. Şuradan başlayıp yine aynı noktalardan bağcığımı geçireyim. Bağcıklarımı şöyle yerleştirdim. Şöyle çektiğinizde kesemiz kapanıyor. Şöyle açtığınızda da kesemiz açılıyor. Şöyle arka kısmı, ön kısmı bu şekilde. Şimdi şu uç kısımlarına çiçekler yapıp dikeceğiz. Ben şöyle 3 tane yaptım çiçeğimi. Şöyle 3 tane çiçek yaptım. Bir taneyi de sizinle beraber yapalım. Şöyle ikili olarak şu uç kısımlarını birleştirip o ipleri keseceğiz. Şu araya şu şekilde bunları dikeceğiz. Şu şekilde güzel bir görüntü olacak. Şimdi çiçek yapımını sizlere göstereyim. Şöyle krem rengimi alıyorum. Tığımı da aldım. Bir tane sihirli halka yapıyorum. Şöyle bir tane sihirli halka yaptım. Şöyle bir tane zincir çektim. Bir tane daha zincir çektim. Tığımın başına tel alıyorum. Halkamın içerisine batıyorum. Tel alıp geri geldim. Trabzan yapıyorum. Bir tane trabzan yaptım. Yine bir tane daha trabzan yapıyorum. Yine bir tane daha trabzan yapıyorum. Yani 3 tane trabzan yapmış oldum. Şimdi telsiz olarak yine halkanın içerisine batıyorum. Çiçeğimizin bir kanadını yapmış olduk. Şimdi ikinciyi yapacağız. Tığımın başına tel aldım. Yine halkanın içerisine batıyorum. Buraya trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane trabzan yaptım. Bir tane telsiz olarak batıyorum. Şuradaki ipime çekiyorum ki daha rahat örebileyim. Yine tığın başına tel aldım. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane trabzan yaptım. Bir tane telsiz batıyorum. 5 tane yapacağız. 1 2 3 kanat yaptık. Şimdi dördüncüyü yapıyoruz. 1 2 3 tane trabzan yaptım. Bir tane telsiz olarak batıyorum. Şimdi dördüncüyü yapıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane trabzan yaptım. Bir tane telsiz batıyorum. 1 2 3 4 5 tane olarak çiçeğimizin kanadını yaptık. Çiçeğimizi tamamlamış olduk. Şu arka kısımdaki ipi sıkıca çekiyorum. Orta kısımda boşluk kalmayana kadar buradaki ipimi şöyle çekip orta kısmı birleştirmiş oluyoruz. Burada bir tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Arka kısımda başladığım iple beraber bunu düğümleyeceğim. Şöyle iyicene çekiyorum ve bu iple bu ipi burada düğümlüyorum. Bu şekilde çiçeğimizi yapmış olduk. Çiçeklerimi tamamlamış oldum. Şu uç kısımdaki ipleri buradan birazcık kesiyorum. Sonra buraya şöyle dikeceğim.
Yani şu uç kısmı buraya ilk önce bir iğne ile beraber sabitleyeceğim. İsterseniz krem rengi iple beraber de dikebilirsiniz. İsterseniz benim gibi hayali iple beraber de dikebilirsiniz. İlk önce bu uçları bu arka kısma sabitleyeceğim. Sonrasında şöyle çiçeklerimi birbirine dikerek burayı oluşturacağım. Yine diğer kısmı da aynı şekilde dikeceğim. Görünüşü şu şekilde olacak. Bu şekilde dikimimi tamamlayacağım. Şimdi dikimimi tamamlayayım. Kesemizin son halini sizlerle paylaşacağım. Bağcık kısımların dikişlerini de tamamladım. Güzel bir kese çalışması oldu. İstediğiniz şekilde kullanabileceğiniz güzel bir kese çalışması. Umarım beğenerek sizler de örmüşsünüzdür. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.